Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben yine yeni bir güveç aldım. En son 3 yıl önce bir güveç almıştım ve onu ilk kullanıma nasıl hazır hale getirebileceğimizi sizlerle paylaşan bir video paylaşmıştım. O günün şartlarında elimizde kuyruk yağımız ya da iç yağımız yoksa güvecimizi ilk kullanıma nasıl hazırlayabileceğimizi anlatmıştım. Yani çiçek yağıyla yağlayarak güvecimi ilk kullanıma hazırlamıştım. Şimdi yeni güveç alınca bakın kasabımdan şöyle bir miktar, böyle bir parça kadar kuyruk yağı aldım. Şimdi yeni güvecimi usulüne uygun, yani geçmişten bugüne kadar yapılan işlemle nasıl yapıldığını size anlatacağım. Şimdi ilk etapta güvecimi paketini açtım arkadaşlar. Bir havlu peçete yardımıyla içinde toz var mı diye bir güzel peçeteyle beraber sildim. Sonra ocağımın bakın en küçük gözüne ve en kısık ateşine aldım. Burada güvecimin ısınmasını sağlayacağım. Şu anda bir miktar ısındı. Bir miktar daha ısındıktan sonra, yani yağı üzerinde rahatça gezdirebileceğim hale gelinceye kadar ısıtmaya devam edeceğim. Sonrasında yağlama işlemi yapacağız. Evet, şimdi ısınma işlemimiz tamamlansın. Devam edelim. Bu arada kenarda daha yeni kurmuş olduğum turşularım var. Yine bu harika turşu tarifimi daha önce, yine 2-3 yıl önce sizle paylaşmıştım. Yine aynı şekilde yaptım fakat malzemeler bu kez biraz daha değişik oldu. İçinde fasulyem var, acurum var, keleğim var, havucum var. Ne bulduysam arkadaşlar, biberim var. Hepsini bir araya getirerek böyle bir karışık turşu yaptım. Şayet isterseniz bu turşu yapımına da yukarıda link bırakacağım. Oradan bakarak ulaşabilirsiniz. Henüz turşu koymayan arkadaşlar ya da bu tarifi denemeyen arkadaşlar deneyebilirler. Evet, şöyle biraz daha ısınsın ve yağlamaya güvecimizde başlayalım. Evet arkadaşlar, güvecim oldukça sıcak oldu, ısındı. Şimdi bakın içini şu görmüş olduğunuz iç yağ ile beraber, kuyruk yağı fark etmez, bende olan kuyruk yağı, bu şekilde yağlayacağım. Bütün güvecin her tarafına aynı şekilde böyle yağı yedireceğim arkadaşlar. Bunu defalarca tekrarlayacağım. Ocağımın altı açık, kapatmadım. Bakın. Dumanı çıkıyor yavaş yavaş. Her yerini, içi ve dışı dahil, hatta kapağım var, kapağımın içi ve dışı dahil her yerini yağlayacağım. Bu yağlama işlemi ne kadar sürecek? Artık yağı emmeyi bırakana kadar. Yani ne kadar yağ emerse o kadar yağlamaya devam edeceğiz. Sonunda artık yağ doyacak. Yağın tamamını çekmiş olacak. O zaman artık yağlama işlemini tamamlayacağız. Şimdi içini yağladım. Dışını da aynı şekilde yağlayacağım. Ve bu işlemi dediğim gibi tekrar edeceğim. Yağ doyana kadar. Evet arkadaşlar, içini 3 kere daha yağladım. Bakın kapağı da aynı şekilde yağladım. Henüz dışına yağlama yapmadım çünkü ocağımın altı hala açık. Ocağımın altını kapatıp şimdi dış tarafını da yağlayacağım. Evet bakın, güvecimi tezgahımın üzerinde ters çevirdim ve şimdi dış tarafını da aynı şekilde yağlayacağım. Defalarca aynı işlemi yapacağım. Bakın yağım da bayağı eridi. Güveç çok sıcak. O yüzden biraz yağlamakta zorlanıyorum. Böyle çatala falan geçirip tutmak da istemedim. Güvece değip zarar verebilir diye.
O yüzden elimle devam ediyorum. Aynı işlemi bakın hem kapağı hem güvecin ters tarafına yine 3-4 kez yağ doyana kadar tekrarlayacağım. Güveç çok sıcak ve güvecin özelliği zaten geç soğuyor olması. O yüzden şöyle yağ emdikçe ben tekrar yağlayacağım. Bu şekilde de yağlayıp geliyorum. Arkadaşlar toplamda belki 8-10 kere yağladım, emdi, tekrar yağladım, tekrar emdi derken bakın kapağımız da aynı şekilde. Güvecimizin her tarafını yağladım ve şu temiz bir, yani yağlama yapmadığım temiz bir parça kuyruk yağını da tam tenceremin ortasına aldım. Normalde şöyle yapılır. Fırının en yüksek ısısında yarım saat 40 dakika fırınlanır. Ama ben zaten bakın burada pöçlerim var. Pöç pişireceğim için direkt pöçlerimi yerleştireceğim. Ondan sonra fırına atacağım. Pişene kadar devam edeceğim. Yani bu arada ne olmuş olacak? Hem yemeğim pişmiş olacak hem de aynı zamanda güvecim de fırınlanmış olacak arkadaşlar. Evet. Eğer benim gibi hemen ardından yemek yapacaksanız arkadaşlar şöyle benim yaptığım gibi yapın. Öyle fırına atın. Ama yok ben şimdi hazırlayacağım daha sonra kullanacağım diyorsanız da fırınınızda en yüksek derecede, yani 200 derece ve üzeri olması yeterli. Yarım saat 40 dakika pişirin güvecinizi. İyice pişmiş olsun. Bunun bize ne faydası var? Güvecimiz daha uzun ömürlü oluyor. Topraktan üretildiği için hiç işlem yapmadan yemek yaparsak toprak kokusu ve toprağın kendi toprağın kendisi yemeğimize karışabilir. Böyle yaptığımızda hem bunu engellemiş oluyoruz hem de aynı zamanda güvecimizin ömrünü uzatmış oluyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.